Hepimizin başı sağ olsun. Ülkenin başı sağ olsun. Çünkü böyle insanlar kolay kolay yetişmiyor. O yüzden çok değerli bir insanı kaybettik. Onun acısını paylaşıyorum. Allah rahmet eylesin. Kıymetli katılımcılar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, 15,5 milyon vatandaşın oyuyla seçilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı, kıymetli eşim Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları aylardır özgürlüklerinden yoksunlar. 19 Mart sonrası devam eden operasyonlarla onlarca insan haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklandı. Delilsiz iddialar, gizli tanıklar, iftiralar ile insanları ailelerinden, sevdiklerinden ayırdılar ve ayırmaya devam ediyorlar. Onlardan iftiralar alabilmek için ailelerinden uzak, farklı illerdeki cezaevlerine sevk ediyorlar. Tüm bunların sebebinin siyasi olduğu çok açık. Büyük bir kötülükle mücadele ediyoruz. Bizler uzun süredir sevdiklerimizden ayrıyız. Bayramlarımızı onlarla birlikte geçiremedik. Her günümüzü bir yanımız eksik yaşıyoruz. İçeride tutuklu olanların bir yandan kendi sıkıntılarıyla uğraşırken bir yandan da akılları dışarıdaki ailelerinde. Belki de en büyük sıkıntıları onların dışarıdaki aileleri. Özellikle tutuklu kadınlar ve anneler bu açıdan çok büyük zorluk yaşıyorlar. Bazı tutuklu kadınları farklı şehirlerdeki cezaevlerine naklettiler. Çok kötü şartlarda bileklerini sıkan kelepçelerle, daracık araçlarla saatlerce süren yolculuklara çıkardılar. Yerlerde yatırdılar. Kilometrelerce uzaktaki cezaevlerinde avukatları, aileleri, çocuklarıyla görüşmeleri çok daha güç hale geldi. Ama tutukluların yakınlarına da zulmedecek raddeye ulaştılar ve vazgeçmiyorlar. Bununla birlikte en büyük tesellimiz, milletimiz bunca haksızlığı görüyor. Bugün burada bu ortak acıyı dayanışmayla iyileştirebilmek, yalnız olmadığımızı birbirimize hissettirebilmek için tutukluların aileleriyle birlikte bir dayanışma platformunun ilk adımını atıyoruz. Bu bir platformu oluşturmak için ailelerden çok büyük destek aldık. Çünkü herkes dışarıda bu haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı bir şeyler yapmamız gerekiyor bilinciyle ortak bir ağ kurmamızı istendi ve biz de bunun ilk adımını attık bugün. Bu platform yalnızca acıları paylaşacağımız değil, adalet mücadelemizi omuz omuza sürdüreceğimiz, sesimize ses katacağımız, umutlarımızı büyüteceğimiz bir birliktelik olacak. Bu süreç en başından beri sadece İmamoğlu, İBB'nin ve CHP'nin meselesi olmadı. Halkın vicdanının, ahlakın, adaletin ve milletin iradesinin meselesi oldu. Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim imza kampanyası da bu mücadelenin çok önemli bir parçası. Milletimiz bu kampanyaya imza atarak haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı olduğunu ortaya koyuyor. İktidara, benim irademe darbe vuramazsın diyor. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu hatırlatıyor. O nedenle bu kampanya siyasi bir kampanya değil. Bu kampanyanın tek öznesi Ekrem İmamoğlu da değil. Bu kampanyanın öznesi Türkiye Cumhuriyeti'ni, çocuklarımızın geleceğini korumak isteyen, demokrasiden yana olan herkesin kampanyasıdır ve herkestir. Bu kritik hedefte özveriyle çalışarak imza toplayan CHP örgütünün tüm emekçilerine milletimiz adına teşekkür ediyorum. İmza veren tüm yurttaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Ben de bugün itibariyle birer dayanışma noktası olan İmamoğlu'na özgürlük standlarımızda hemşehrilerimizle buluşacağım. Onlara haksızlık ve hukuksuzlukları birebir yüz yüze anlatmaya devam edeceğim. Tüm yurttaşlarımızı vicdanın sesi olmaya standlarımıza davet ediyorum. Atılan her imza zulme artık son verin demektir. Millet büyüktür. Hiçbir güç bir arada duran ve haksızlığa mücadele eden bir milleti yenemez.
Türkiye Cumhuriyeti'ni, milletin iradesini korumak için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Var gücümüzle çalışacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerin, kadınların güçlü sesi, emekçilerin mücadelesi, emeklilerin dirayetiyle, vicdanlı insanların dualarıyla, halkın desteğiyle bu karanlık günleri aşacağız. Çocukların, gençlerin geleceğe ümitle baktığı, hiç kimsenin suçsuz yere hapislerde yatmadığı bir ülkeyi hep birlikte var edeceğiz. Sizlere Ekrem'in en sıcak selamlarını ve sevgilerini sunuyorum. Morali çok iyi, sağlığı yerinde, dün kendisini de gördüm, gayet iyi. Her zamankinden daha da büyük bir inançla çalışmaya devam ediyor, tüm arkadaşları da aynı şekilde. Yakın zamanda yeniden sizlerle buluşacağından ve her şeyin çok güzel olacağından hiçbir şüphesi yok. Tekrar emekleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ayağınıza taş değmesin diyorum. Göksel Göksu, efendim platformu, tutuklu ailelerin dayanışma platformunun neler hedeflediğini, neler yapacağını galiba ilçelerde dolaşacaksınız, onu söylediler ama nasıl bir hedef ve amacı olduğunu sizden duyabilir miyiz Dilek Hanım lütfen? Ailelerin, platformun temel olarak amacı aslında dışarıdaki ailelerin mücadelesini bir araya getirerek güçlendirmek, daha güçlü ses çıkarmak. Çünkü belirttiğim gibi ve bunun dışında birbirimize destek olmamızı da içeriyor bu platform. İçerideki tutuklu eşlerin aslında ne kadar haksız ve hukuksuz bir şekilde içeride tutulduklarını biraz olsun kendi insanlara anlatmak, bunu gerçekten tutuklu yargılanmalarını değil, tutuksuz yargılanmaları gereken bir süreci insanlara anlatmak ve birbirimize destek olmak. Daha doğrusu bu yaşanan olayların sesini, yaşadığımız olayların ne kadar bizi nasıl mağduriyet altında bıraktığını insanlara duyurmak ve birbirimize güç vermek. Sahada daha büyük bir iletişim olarak gidecek anladığım kadarıyla değil kesinlikle, mi bu strateji? Çünkü kesinlikle. Ekrem Başkan'ın hani böyle sahada daha birebir iletişim halinde olma durumu hep vardı. Şimdi anladığımız kadarıyla yani Dilek İmamoğlu artık sahada, evet sizi mitinglerde, buluşmalarda görüyorduk, konuşmalarınız da çok büyük bir etki yaratıyordu ama artık hani o meydanlara gelemeyenler için de daha birebir belki ev gezileri de olacak mı bilmiyorum ama Dilek Hanım artık sahaya iniyorsunuz diyebilir miyiz biz gazeteciler olarak? Yani aslında şöyle, ben zaten sürekli insanların içerisindeydim bugüne kadar ama tabii bu başka bir boyut artık. Ve insanlar da görmek istiyor. Yani dışarıdaki, sokaktaki insanlar da görmek istiyor. İmza kampanyasına farklı bir boyut verdik bu aşamadan sonra. Biraz da bunu amaçladık. Çünkü insanlardan şöyle bir istek geldi. Biz sizi de sokakta görmek istiyoruz ve biz de işte biraz önce başkanımızın da belirttiği gibi çok çekincesi olan insanlar var. Aslında yani içten ve yürekten destekleyip ama malum işte bu süreci yaşamamak isteyen insanların çekincelerinden dolayı sadece İmamoğlu'na özgürlük kampanyasıyla biz imza kampanyasına farklı bir boyut getirdik ve birebir insanlarla yüz yüze diyaloglar kurmak için bu süreci yaratıyoruz. Bunu da ben tek başıma tabii ki yapmayacağım. Diğer eşlerle birlikte mücadele edeceğiz sokakta. Tabii ki çok zor bir süreç herkes için ama bunun bir de duygusal tarafı var. Sizin her ne kadar dik duruşunuzla ilgili olarak yansıtmasanız da bunu hem aileler hem de sizin iç dünyanızda belki yansıtmadığınız şeyler var. Ama bu noktada cezaevinde olan tutukluların psikolojik durumuyla ilgili ne söylemek gerekir? Yani oradan almış olduğunuz sağlık durumlarıyla ilgili ya da psikolojik durumlarıyla ilgili son gelişmeler var mı? Ya da buradaki aileler, çünkü bunu siz hissediyorsunuz ve siz yaşıyorsunuz.
Buna dair ne söylemek gerekir? Yani ne hissediyor aileler? Şimdi içeridekilerin psikolojisi gayet iyi. Belirttiğim gibi onların sadece akılları dışarıdaki ailelerinde. Yalnızlar mı, birlikte bir aradalar mı? Bu takım çekinceleri var ama biz hepimiz, hiçbirimiz yalnız değiliz. Buna da emin olduktan sonra onların içeride hiçbir psikolojik bu takım sıkıntıları ve endişeleri olmuyor. En azından görüştüğüm ailelerden ben bunu alıyorum ve içeride gayet iyiler. Biz onlara dışarıda güçlü oldukça içeriden onlara daha fazla destek olmaya devam ediyoruz. Şeyi söylemek gerekir. Yani bugün itibariyle tutuklu olan arkadaşlarımız, bir kısmı, en uç örnekleri söylüyorum, kendi görev döneminde olmayan işten içerideler. Yetkisi olmadığı bir alandan işte. Gözde Hanım burada mesela, eşi öyle. Buğra Bey'in eşi öyle. Burada tabii, yani burada işte. Evet, burada. Yani burada oldukça örnek veriyorum, çok verilebilir yani. Ahmet Hoca'nın kızı burada işte. Tayfun'un eşi burada işte. Yani saymakla bitmez. Emrah Başkan'ın eşi burada işte. Aykut Vekilimin eşi burada. Yani dosyalarına baktığınızda siz sadece öfkelenebilirsiniz. Yani içerideki bir insan olarak yaşayacağınız duygu, bunu bir psikolog olarak da söylüyorum, sadece öfkelenebilirsiniz. Çünkü bu insanlar aslında zaten sıra dışı kariyerleriyle öne çıkmış olan insanlar. Yani bir rutin dışı bir performansı olan insanlar. Şimdi bunu her örnekte yaşıyoruz değil mi? Mahir Polat Başkan'ın dışarıya çıkma sürecinde ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle bütün Türkiye dedi ki öyle mi gerçek ya, böyle bir insan dedi. Şimdi tek tek tanıyorlar hepsini. Daha az tanınanı var, daha çok tanınanı var. Dolayısıyla içerideki arkadaşlarımızın ülkeye hizmet edememekten kaynaklanan bir dertleri var. Sadece bir dertleri şu olabilir. Tüm erkek ya da kadın tutuklular için geçerli. Eşim, annem, babam, çocuklarım üzülür. Onların durumu iyi mi? Kafasının sağlam olmasını gerektiren tek şey budur. Ailelerimizin inanılmaz bir bağlılığı var birbirlerine. Her büyük toplumsal davada olduğu gibi. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak büyük bir aileyiz. 2 milyon üyesiyle, 100 yıldan fazla olan tarihiyle. Dolayısıyla bir ve bütünüz. Bunun da gösterilmesi açısından önemli. Bir de kötü muameleyle ilgili bazı iddialar vardı ortada. Buna yenileri eklendi mi? Yeni tutukluların özellikle cezaevlerinin değiştirilmesine istinaden bazı açıklamalar olmuştu. Bununla ilgili yeni iddialar var mı? Yeni duymuş olduğunuz mesela şeyler. şu sorunuzla ilgili bir insan neden 600 kilometre öteye gönderilsin? Yani bugün bizi izleyen, mevcut iktidara oy veren herkese söylüyorum. Tayyip Erdoğan yargılanırken tutuksuz yargılanmıştı. Şimdi arkadaşlarımız, ki tutukluluk bir tedbirdir yani. Şimdi tutuklu yargılanıyorlar ve bayrama bir gün kala örneğin Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalı, ki deli saçması iddialarla içeride, alıyorsunuz İzmir'e gönderiyorsunuz. İzmir'e gönderdiğiniz ya da Taner Bey'in gönderiyorsunuz. Ya ailesi nasıl ziyaret edecek? Ya da Afyon'a gönderildikleri Elif Hanım arkadaşımız gibi. Yani nasıl ziyaret edecek? Ya siz ne zalim insanlarsınız yani. Nasıl ziyaret edecek? Birisini bir başka kentte ziyaret etmesi başka bir şey. Burada Silivri'de ziyaret etmesi başka bir şey. Ve bu zalimler iktidarı davaları bile olduğu yerde yapmıyor. Bakın, davaları bile yapmıyor. Değil mi? Ekrem Başkan'ın davalarının Çağlayan'da görülmesi gerekiyor. Silivri'ye dava kaçırılıyor insanlardan. Çünkü o kadar korkuyorlar ki, arkadaki motivasyon bu çünkü. O kadar korkaklar ki davayı vatandaştan kaçırmaya çalışıyorlar. Arkadaşlarımızı kentlere dağıtılarak zulmetmeye çalışıyorlar. Ve burada bizim için tek sıkıntı verici şu: İzmir'e, Kocaeli'ye, Eskişehir'e, Tekirdağ, buralara, Düzce'ye, Kocaeli'ne gönderilmiş olan arkadaşlarımızı biz ve aileleri zaten yalnız bırakmayız. Biz ziyaret ediyoruz. Ama yaşanan şey eziyettir. Ya da gönderiyorsunuz, yerde yatırıyorsunuz. Bu ülkenin 301 gencini ceza alsalar bir gün yatmayacakları suçtan en az 38 gün ceza verdiler. Hukuken yatıramayacakları insanları tutukluluk tedbiriyle 38 gün yatırdılar ve hala 7 gencimiz, İstanbul'da hala 7 gencimiz
duruşma gününü bekledikleri için tutuklular, sınavlarına giremiyorlar, derslerinden kaldılar, belki burslarından olacaklar. Bunu bir tedbir olarak kullanıyor arkadaşlarımız ve tek sıkıntı gören bu bürokrat arkadaşlarımız değil, yurttaşlarımız da aynı şekilde. Dolayısıyla hukukun bütün evrensel normları ayaklar altına almış durumda ve bu insanları hapishanelere doldurup yerlerde yatırmak, bir aydan fazla süredir ilacını alamayan arkadaşımız var. Dün bir yandan Ekrem Başkan'ın davasını takip ederken bir yandan avukat arkadaşlarımız ilaçlarını almaları için cezaevi müdürüne 3,5 milyonuncu kez tekrar söylemek zorunda kaldık. Bu zulümdür. Türkiye'ye bunu bir kere daha söylemek istiyorum. Suçu olan herkes suçunu çeker. Yargılar sonucuna bakar. Ama bu yapılan şey eziyettir, zulümdür. Bununla her gün her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün kurulan aile dayanışma ağımızın da temel görevlerinden, kendileriyle yapmak istediklerinden biri bu. Seslerini yükselterek yaşadıkları durumu insani olarak ortaya koymak istiyorlar. Sadece biz siyasiler değil. Asıl önemli olan buradan sıkıntı çekenler. Siz yaklaşık 10 gün önce Emine Erdoğan'a da seslenmiştiniz toplumsal vicdan açısından, özellikle annelik ve kadınlık ya kadın vurgusuyla. Kendisinden bir dönüş oldu mu acaba, ya da sizle iletişime geçen ya da bu ailelerin yaşadıklarıyla ilgili olarak? Herhangi bir dönüş olmadı. Ama mektupla ilgili çokça konuşuldu sosyal medyada. Hepsini biliyorum, takip ediyorum. İşte olumlu bulanlar oldu, olumsuz bulanlar oldu. Çok fazla tepki gösterenler oldu ama ben hepsini anlayabiliyorum. Daha çok olumsuz bulanları daha çok anlayabiliyorum. Onların baktığı pencereden bakıyorum ve haklı olduklarını da düşünüyorum gerçekten. Çünkü hukukun, adaletin ve yargının işlediği, özellikle yargının bağımsız olduğu bir ülkede herhangi bir kişiye böyle bir mektup yazılması gerçekten bir 3. dünya ülkesi göstergesi. Ama evet, biz haksızlık, hukuksuzluk yaşıyoruz. Bir adalet yok. Zaten adalet işlesin ve bağımsız yargı işlesin diye mücadele ediyoruz. Ama bari hani kadınlara bu işkence çektirilmesin. Yani burada bir şekilde işte Ekrem İmamoğlu ve çok yakın çalışma arkadaşları, diğer belediye başkanlarımız içeride. Çünkü onların şu anda bir davaları var. Bu süreç bir siyasi süreç. Burada zaten bir yargı süreci olmuş olsaydı zaten içeride olmazdılar. Dışarıda tutuksuz yargılanırdı herkes. Çünkü yargı herkese ait bir işlem. Dolayısıyla hiçbir delile dayanmadan, somut delile dayanmadan ve ellerinde hiçbir somut kanıt olmadan bu insanların tutuklu yargılanmaları zaten büyük bir facia. Ama dışarıda çocuğu, yalnız yaşayan kadınlar, eşlerinden ayrı yalnız yaşayan kadınlar ve çocuklarını tek başına büyüten kadınların içeride bu zulmü görmelerine ben insan olarak, önce insan, sonra kadın ve sonra bir eş olarak yüreğim dayanmadı. Ve içerideki kadınların sesi olmak istedim. Çünkü onların sesini duyurmak istedim. Onlar içeride 4 duvar arasında seslerini duyuramıyorlar. Çünkü çocuklarının bu süreçte sınava giren çocukları olan anneler, çocuğu okula giden anneler, çocuğu yalnız başına yaşayan kadın evde çocuğuyla birlikte ve arkadaşını gözaltına alınırken arkadaşını çağırıyor çocuğunun yanına. Hani bu böyle bir muameleyi hiçbir insan, hiçbir vicdan kabul edemez diye düşünüyorum. Benim Emine Hanım'a yaptığım çağrı bir kadın ve bir anne olarak yaptığım bir duygusal bir çağrıydı. Elbette ki biz biliyoruz yargı bağımsız işlemeli ama şu anda yargı bağımsız değil. Bağımsız olması için mücadele ediyoruz. Yargı şu anda birkaç kişinin iki dudağının arasında işliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu inkar etmek, şu andaki Türkiye'de bu yaşanan süreci inkar etmektir. Emine Hanım'a yaptığınız çağrıyı tekrar etmek ister misiniz? Ben çağrımı yaptım zaten.
çağrıya cevap gelirse çok memnun oluruz. İçerideki kadınlar adına, tüm kadınlar adına çok memnun oluruz. Çünkü bu sokaktaki kadınların da aslında aynı anda bir sesi. Ben cevap verilsin ya da verilmesin, ben çağrımı yaptım, karşı tarafın vicdanına teslim ettim. Hala cevap bekliyorsunuz ama Şimdi böyle bir çağrının tabii ki er ya da geç bir cevabı olmalı diye düşünüyoruz, bekliyoruz.